Bugün size Linux dünyasında 2017'den beri var olan ve neredeyse her makineyi tek satır kodla ele geçirebilen yeni keşfedilmiş bir zafiyeti göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an sistemde hiçbir etkisi olmayan sıradan bir kullanıcıyım. Şimdi internetten sadece 732 byte'lık ufak Python kodunu çekiyorum ve çalıştırıyorum. Kodu gönderdiğim anda doğrudan root yetkisine sahip oldum. Peki bu açık tam olarak nasıl çalışıyor? Zafiyetin temelinde Linux çekirdeğinin şifreleme alt sistemi ve splice sistem çağrısı arasındaki bir mantık hatası yatıyor. 2017 yılında performansı arttırmak için eklenen bir optimizasyon, şifreleme sırasındaki geçici verilerin yanlış bellek adreslerine yazılmasına sebep oldu. Saldırgan splice komutunu kullanarak hedef bir dosyanın, örneğin yetkili bir dosya olan su komutunun bellekteki ön belleğini doğrudan bu şifreleme soketine bağlıyor. Çekirdek şifreleme işlemini yaparken bizim belirlediğimiz 4 byte'lık zararlı kodu yanlışlıkla su komutunun RAM'deki ön belleğine yazıyor. Diskteki orijinal dosya hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece bellekteki kopya manipüle edildiği için standart bütünlük denetleyicileri ya da antivirüsler bu sızmayı göremiyor. Siz klavyeden su komutunu çalıştırdığınızda Linux diskteki temiz dosyayı değil, bellekteki içine virüs enjekte edilmiş kopyayı okuyor ve sizin anında yönetici olmanızı sağlıyor. Neredeyse 10 yıldır sistemlerde duran bu açığı bulan ise bir insan değil. Zintcode adındaki bir yapay zeka aracı Linux kodlarını sadece 1 saat tarayarak bu kritik hatayı ortaya çıkardı. Eğer bir sunucu yönetiyorsanız diskte iz bırakmayan bu saldırıdan korunmanın yolu Linux çekirdeğinizi hemen güncellemektir. Güncelleyemiyorsanız EF-Elch modülünü devre dışı bırakmanız öneriliyor. Daha fazlasını merak edenler için açıklamaya bu zafiyet hakkındaki blog yazılarının linkini koyacağım.